Her yıl Mart ayında Kaliforniya çölünün ortasında tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından biri düzenleniyor. Resmi adıyla BNP Paribas Open ya da bizim bildiğimiz adıyla Indian Wells. Geçmişte Amerikan yerlilerinin bu coğrafyadaki su kaynağı olan Indian Wells, 1950'lerde bir golf resortu olarak doğmuşken 1970'lere gelindiğinde tenis çağı başlamış. 2000'lere doğru prestij kazanan Indian Wells, 2009 yılında Oracle'ın kurucusu ve bugün dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Larry Ellison'ın bu tesisi satın alıp büyütmesiyle adeta bir tenis cennetine dönüşmüş ve oyuncuların en sevdiği turnuvalardan biri haline gelmiştir. Yaklaşık 16 bin kişilik kapasitesiyle buradaki anakort, dünyanın en büyük ikinci tenis stadyumu olma özelliğini taşıyor. Oyuncular ve izleyiciler 2 hafta boyunca bu eşsiz çöl atmosferinde buluşuyor ve bugün bu büyük hikayenin en önemli anındayız. Final günü. Indian Wells'teyiz. Burası dünyanın en önemli ve en prestijli tenis turnuvalarından bir tanesi. Erkeklerde ATP Masters 1000 ve kadınlarda WTA 1000 kapsamında yer alan bir turnuva. Grand Slam takvimine dahil olmasa da büyüklüğü, oyuncu kadrosu ve gördüğü ilgi sebebiyle adeta 5. Grand Slam olarak adlandırılıyor bu turnuva. Tenis dünyasında Grand Slam Ocak ayında Avustralya açık ile başlıyor. O mavi ikonik kortuyla. Ardından Mayıs-Haziran döneminde Fransa açık yani Roland Garros'la devam ediyor. Onu Haziran-Temmuz aylarında yine çim kortuyla Wimbledon takip ediyor ve sezonun sonuna doğru Grand Slam'i New York'ta düzenlenen US Open kapatıyor. Birazdan turnuva kadınlar finaliyle devam edecek. Finalde Sabalenka ve Rabaikina karşılaşacak. Ve onun akabinde de erkekler finaliyle devam edecek. O finalde de Medvedev ile Sinner karşılaşacak. Şimdi etrafı gezmeye başlayacağım ve final atmosferini hep birlikte göreceğiz. Give me some directions to get to you. To get to you, ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my love. You drive me crazy. Tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to you. That's much better. Amazing how she gets out of dodge constantly with that. That's so good from Rybakina. Third time is a charm. Bir nolu korttayız. Erkekler finalinde Sinner'la Medvedev karşı karşıya geliyor. 2 senedir bilet alıyorum. Alcaraz'ı finalde görebilmek için. Maalesef 2 senedir de yarı finalde eleniyor. Şimdi finalde bu güzel maçı izliyoruz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Canlı izlediğiniz zaman şunu fark edeceksiniz. Oyun o kadar geride oynanıyor ki, o kadar sert servisler ve karşılamalar görüyorsunuz. Oyun bildiğiniz sahanın neredeyse 5-10 metre gerisinde oynanıyor. Müthiş atmosfer ve arkada Andre Agassi var. Yılların
efsanesi Andre Agassi. Çocukluğumuzun efsanesi. Hava yaklaşık 35 derece, inanılmaz bir sıcak var. Yani bazen dayanılmaz oluyor, koltuklar bile yanıyor şu an. Ama sporcular kim bilir neler çekiyor bilmiyorum açıkçası. Bu arada kulağımda şöyle bir şey var, şimdi şunu göstermek istiyorum. Girişte verdiler. Sürekli buradan tenis yayını yapılıyor. Maçı anlatıyorlar, analizler, değerlendirmeler. Şöyle küçük bir cihaz, radyo şeklinde. Hemen birçok kişi de var, bayağı faydalı. Oh, no way. Erkekler finalinin arasında karşılaştığımız manzaraya bakar mısınız? Arkamda kadınlar finalinin kupası var ve Arya Sabalenka arkada fotoğraf çektiriyor gördüğünüz gibi. Bu arada turnuvanın gerçek anlamda kazananı Sabalenka, çünkü hem şampiyon oldu hem de basının söylediğine göre turnuva başlamadan bir gece önce nişanlısı kendisine evlenme teklifi etmiş. Bence şu an dünyanın en mutlu insanı ve gördüğünüz gibi bunun tadını çıkartıyor. Hadi oğlum Medvedev! Helal be! Mükemmel bir final günüydü. Sabahleyin kadınlar finaliyle başladık. Sabalenka'yı izlemek her zaman çok keyifli. Geçen sene de müthiş keyif almıştım ama kazanamamıştı. Onun akabinde Medvedev finalde kaybetti. Ama şunu söylemek istiyorum. Kadınlar finali gerçekten çok keyifli ve eğlenceliydi. Ama erkekler finalini izlemek gerçekten bambaşka bir keyif. Çünkü inanılmaz büyük uzun ralliler yapıyorlar. Top bir orada bir burada hiç durmuyor ve çok zekice ve çok zor sayılar kazanıyorlar. Bazen o toplar nasıl çevriliyor inanamıyorsunuz bile. Bazen de o basit hatalar nasıl yapılıyor onu da anlamak zor. Ve final maçıyla bugünü sonlandırdık. Sinner'ın galibiyetiyle, şampiyonluğa ulaşmasıyla Indian Wells 2026 sona erdi. Burada olmak her zaman müthiş hissettiriyor. O yüzden insanlar buraya tenis cenneti diyorlar. Tenis cennetinde olmak bu sene de harikaydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.